ilgili bilgiler yayın yapıyorum. Aldıktan sonra ihtisasımı İstanbul Karşıyaka'dan bilgiler sunmak istiyorum. Herhangi bir sorunu başlıyoruz ve sizlere bilgi dağarcığınızı genişletmek için bazı bilgiler sunacağım. Kornea ne? Kornea gözün en yapıda hemen rengini veren başlıca iki görevi vardır. Birincisi gözün içindeki yapıları korumak, ikincisi ise dışarıdan gelen ışığı kırarak retina adı verilen ve görmeyi sağlayan sinir tabakasında net bir şekilde odaklamaktır. Gözün en yüksek kırıcılığı kornea tabakasındadır. Bu yüzden korneadaki bir bulanıklık veya şekil bozukluğu görmeyi ileri derecede bozar. Örneğin astigmat, örneğin korneadaki herhangi bir lekelenme bozuyor. Kornea nakli ne demektir? Kornea nakli sıvılığını yitirmiş ya da şekil bozulmuş kornea dokusunun yerine alınan sağlıklı kornea dokusunun birleştirilmesidir. Nakli halk arasında yerleşmiş ifade olarak yerine kullanılmaktadır. Bugünkü tıbbi imkanlar içinde gözde nakil yapan kornea tabakasıdır. Göz küresinin nakli söz konusu kesinlikle değildir. Kornea nakli neden yapılır? Normalde şeffaf ve damarsız olan kornea dokusu değişik sebeplerle yara dokusunun oluşmasıyla da ödem yani şişme nedeniyle bulanıklaşabilir. Korneanın bulanıklaşması gelen ışığın düzgün kırılmamasına ve görmenin azalmasına neden olur. Bu durumlarda bulanık ile beraber şişmeleri da olabilir. Kornea nakli görme düzeltme, ağrıyı azaltmak, bütünlüğünü korumak yapılır. Ki hangi durumlarda kornea nakli gerekir? Göz cerrahisi sonrası korneanın kalmasını sağlayan hücreler hasar görürse ve kornea bulanıklaşırsa, korneanın kubbe şekli bozulursa, örneğin konikleşirse, biz buna tıp dilinde keratokonus diyoruz. Kalıtsal geçiş gösteren bazı kornea hastalıklarında enfeksiyon nedeniyle korneada yara dokusu ve yeni damarlar oluşursa, örneğin herpes uçuk virüsü, keratit sonrası gibi kazalar nedeniyle kornea bulanıklaşırsa veya bütünlüğü ağır derecede bozulursa, kornea nakli sonrası vücut dokuyu reddederse, bu gibi durumlarda kornea nakli yapılmakta. Nakil yapılacak kornea dokusu nasıl ve nereden temin edilir? Göz bankası nedir? Göz bankaları dokusunu ölüm için besleyici olarak saklamak, yine uygun adını doku nakli merkezlere ulaşmak ile yükümlülük tamamen ettir. Kornea çeşitli nedenlerle ölen ancak korneası sağlıklı yapıda olan kişilerden alınır. Korneaların kullanabilmesi için kişinin ölüm nedeninin bilinmesi gerekir. Nakil yapılacak kişiye herhangi bir hastalık geçirmemesi için vericinin kanında AIDS, bulaşıcı hepatit, frengi gibi hastalıklara yol açan mikroorganizmaların varlığı araştırılır. Kornea damarsız bir doku olduğu için kan grubu uyumu gerekli değildir. İdeal olarak ölümden sonraki ilk 12 saat içinde kornea alınır. Gelişen teknoloji ve uygun doku saklama yöntemleriyle ölüden yalnız kornea dokusu gözün önündeki şeffaf tabaka yaklaşık 15 milim çapında ve 0.6 milim kalınlığında alınır ve gözün tümünün alınması gerekmez. Bu nedenle kornea alımı ölen kişinin görünen bir değişikliğe yol açmaz ölen kişide. Ölüden alınan ve özel besleyici solüsyonlarda saklanan kornealar
hücre özellikleri ve nakli için yeterli olup olmadıkları göz bankaları özel mikroskoplarla incelendikten sonra belirlenir. Uygun olanlar ideal olarak 7 gün içinde bekleyen hastalara nakledilir. Korneası bulanıklaşan herkes kornea naklinden fayda görür mü? Bu konuda sizlere bazı bilgiler verelim. Kornea naklinden fayda görebilmek için gözün kornea dışındaki yapılarının normal olması gerekir. Gözün görüntüyü algılayan ve beyine gönderen retina tabakasında bir hasar varsa kişi yapılan nakilden fayda görmez. Hastanın en azından ışığı seçer düzeyde bir görmesinin olması, retina dokusunun ve diğer göz içi yapılarının sağlıklı olması gerekir. Hastanın bu ameliyattan yarar görüp görmeyeceği göz doktorunun yapacağı ayrıntılı muayene, ultrasonografi ve gerekirse retina durumu hakkında bilgi veren bazı elektrofizyolojik testlerle tespit edilir. Kornea nakli ameliyatı aklımıza gelebilir, nasıl yapılır? Kornea nakli ameliyatı çoğunlukla lokal anestezi altında yapılır. Hasta uyutulmaz. Yalnız gözü ve çevresi uyuşturulur. Çocuklarda lokal anestezi ile durmayacak hastalarda veya cerrahi tercihi ile gelen anestezi altında yapılabilir. Genel anestezi kullanıyoruz bazılarında. Mikroskop altında yuvarlak özel bir bıçak ile hastanın bulanık korneasının merkezinde 7,5-8 milim çapında bir pencere ve ölüden şeffaf dokusu ederek bu bölgeye dikilir. Hastanın kornea katarak alınabilir. Kornea nakli riskleri var mıdır? Bu konuda bir sorarsak, hiçbir cerrahi girişim risksiz değildir. Olabilecek komplikasyonlar istenmeyen sonuçlardır. Bunların arasında enfeksiyon, kanama, retina tabakasının yerinden ayrılması, biz buna retina dekolmanı ya da retinal detachment diyoruz. Göz içi basıncının artması, tıp dilinde glukom diyoruz. Göz merceğinin şeffaflığını yitirmesi, bu katarak oluşumu sayılabilir. Bazı durumlarda hastanın gözü yeni nakilden dokuyu reddedebilir. Yeni nakillerde dokuyu reddedebilir ve kornea bulanıklaşabilir. Ayrıca ameliyat dışında lokal veya genel anesteziye bağlı komplikasyonlar gelişebilir. Bu tür komplikasyonlar ameliyat öncesi hastanın genel durumunun iyi değerlendirilmesi ve eğer varsa kalp hastalığı, şeker hastalığı, akciğer ve böbrek hastalığı gibi hastalıkların öncelikle tedavi edilmesi ile en aza indirilir. Peki doku reddi ne demektir? Buna bakalım. Ne zaman doku reddi olur? Doku reddi, vücudun bağışıklık sisteminin bir yabancıdan nakledilen dokunun tanıması ve oradan kurtulmaya çalışma çabasıdır. Bu çaba yeni kornea dokusunun bulanıklaşmasına ve damarlanma ile kendini gösterir. Nakledilen doku yok olmaz. Kornea dokusunun damarsız olduğu için diğer bütün organ ve nakillerde göre daha çok avantajlıdır ve doku reddi daha az oranda olur. Doku reddi daha çok nakil yapılan kişinin korneasında daha önceden yoğun damarlanma varsa ortaya çıkar. Doku reddi tedavi edilebilir mi? Doku reddi çoğu hastada %90 steroidli damlalarla tedavi edilerek ortadan kaldırılır. Steroidli damlalar alıcının bağışıklık sistemini baskılar ve yeni dokuyu reddetmesini önler. Damarlar kalmazsa damardan yüksek steroidli ilaçlar gerekebilir. Nakil yapılan bir hasta reddi nasıl anlaşılır? Nakil yapılan ışığa hassasiyet, görmede azalma ve ağrı olursa doku reddi olarak düşünülmeli ve
bir göz başvurulmalıdır. Erken dönemde başvurmak doku reddinin tedavi edilebilmesi için önemli bir kriterdir. Doku reddi tedaviye yanıt vermezse ne olur? Kornea doku reddi ile yeniden bulanıklaşırsa tekrardan aynı göz nakil yapılabilir. Kornea naklinden sonra gözün rengi değişir mi? Hayır, değişmez. Gözün rengini veren iris dokusu korneanın arkasında yer alır ve cerrahiden etkilenmez. Gözleri bağışlamak için ne gerekir? Bu isteğinizi yerine getirmek için mutluluk duyacaklardır. Ayrıca organ ve doku nakli yapılırsa üniversite ve devlet hastanelerinden temin edebileceğiniz organ ve doku bağış kartları doldurabilirsiniz. Yasalarımıza göre kornea bir organ değil, doku olduğu için aksi beyan edilmedikçe alınabilir. Evet, şunu unutmamamız gerekir ki bağışlayacağınız kornealarınız iki başka insan için ışığa kavuşturmak için vesile olacaktır. Keratokon en dıştaki saydam tabakanın öne doğru bombeleşmesi ve ile karakterize genetik olduğu düşünülen bir hastalıktır. Uzun süreli olarak aşırı derecelerde gözün olmasının ve kaşınmasının hastalığın çıkışında ve ilerlemesinde bir risk faktörü olduğunu ileri sürülmektedir. Düzensiz meydana getirir. Genç ilerleyici çapraz ilerleme bilir. Kontak lensler gözlüğe göre görme sağlar. Kornea içi halkalar uygulanabilir. İleri olanlarda kornea gözde uçuk olur. Hepinizin bildiği gibi herpes virüsü vücudun diğer bölgelerinin olduğu kadar gözü de etkileyebilir. Kızarıklık, batma, yakınmalarına neden olabilir. Mutlaka bir göz doktoru tarafından görülmeli ve erken dönemde tedavi edilmelidir. Bunun dışında kuru göz nedir ona bakalım. Kuru göz, gözyaşının yetersizliği durumudur. Göz çevresindeki gözyaşı bezleri tarafından salgılanan ve göz kapaklarının kırpılması ile göz yüzeyine yayılan gözyaşı, yine göz kırpma ile göz kapaklarının küçük kanalcıkları yani puktumlar ve daha sonra nazolakrimal kanal yardımıyla burun içine yönlenerek gözü terk eder. Gözyaşı tabakası hemen göz üzerine yayılan bir mukus tabakası, ortada sulu yani aköz tabaka ve en dışta yağlı lipid tabakalardan oluşur. Bu üç tabakadan herhangi birinin eksikliği veya bozukluğu kuru göz şikayetiyle bulgularının ortaya çıkmasına neden olur. Kuru göz hastalığında ne tip şikayetler vardır? Kuru göz hastalarının gözlerinde kuruluk hissi, yanma, batma, yabancı cisim hissi, kızarıklık, rüzgar veya sigara dumanından rahatsızlık, göz çevresindeki mukus iplikçikleri oluşması ve veya kontak lens kullanmakta zorluk şikayetleriyle doktora başvurabilir. Bu hastalar zaman zaman kuruluğa bağlı iritasyon ile paradoksik sulanmada da şikayet edebilir. Peki kuru göz nedenleri nelerdir? Hepinizin bildiği üzere gözyaşı salgısı erkek ve kadınlarda ilerleyen yaşla birlikte azalır. Ancak kuru göz genellikle menopoz sonrası kadınlarda sık görülür. Bunun dışında idrar söktürücü, tansiyon düşürücü, antialerjik, antidepresan ilaçlar, uyku ilaçları ve alkol göz kuruluğuna neden olabilir. Demek ki bunlar idrar söktürücü, tansiyon ilaçları ve ilaçları. Kuru göz kuruluğuyla birlikte
sonumu ile birlikte olabilir. Bu durumda hastalarda sıklıkla eklem romatizmasına sebep olmak üzere tüm vücut sistemlerini tutan bu bir immün disfonksiyon ve Bağ-Dok hastalığı mevcuttur. Sjogren sonumu genellikle 50 yaş ve civarında kadınlarda görülür. Yukarıdakilerin dışında kimyasal yanıtlar, cerrahiler ve burada detaylandırılmayacak başka bir takım hastalıklarda kuru göz görülebilir. Göz doktoru tarafından yapılan basit bir göz muayenesiyle kuru göz tanısı kolayca konulabilir. Bunun dışında gözyaşı özel boyaları, boyanması ve gözyaşı şeritleri de gözyaşı miktarının tayini de kullanabilecek basit testlerdir. Kuru göz nasıl tedavi edilir? Gözü nemli tutabilmek için gözyaşının yerini tutan birçok yapay gözyaşı damlaları ve jeli bulunmaktadır. Yapay gözyaşı günde 4-5 kereden daha sık kullanılmaktadır. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Hepinize sevgi ve saygılar sunarım. Gelecek yayınımızda tekrar görüşmek üzere.